Yıl 1982. Türkiye'nin güney kıyıları. Kış açıklarında ilginç bir olay cereyan etmek üzereydi. Genç bir sünger dalgıcı olan Mehmet Çakır, söylentiye göre o dönemlerde henüz 17 yaşındaydı. Her zamanki gibi denize dalmıştı ve dalış hayatının ilk yıllarındaydı. Yaklaşık 45 metre derinlikte, kayalık bir yamacın üzerinde sıra sıra duran koyu renkli nesneler fark etti. İlk başta bunların ne olduğunu pek anlayamadı. Yontulmuş taşı andırıyorlardı. Ama taş gibi de doğal görünmüyorlardı. Bir eşya olabileceğini düşündü ama daha önce böyle bir eşya da görmemişti. Mehmet Çakır, bölgeye gelen arkeologlara gördüklerini anlatırken çok ilginç bir ifade kullandı. Kulakları olan metalden yapılmış bisküviler. İlk duyduğunuzda biraz garip geliyor ama aslında gördüğü şeyi çok iyi tarif etmişti. Çünkü bunlar yaklaşık 3200 yıl önce batan bir geminin taşıdığı bakır külçelerdi. Şekilleri de dediği gibi iki yana çıkıntılıydı. Yani uzaktan bakınca kulakları olan yassı metal parçalar gibi görünüyorlardı. Fakat burada asıl mesele birkaç bakır külçenin bulunması değildi. Bu keşif denizin dibinde kalmış eski bir geminin hikayesinden çok daha büyüktü. Çünkü Uluburun batığı dünyanın bronz çağında nasıl döndüğünü gösteren en önemli ve en güçlü kanıtlardan biriydi. Milattan önce 1200. Geminin battığı bu dönem Doğu Akdeniz ve çevresindeki ülkelerin hala zengin, hareketli ve birbiriyle temas halinde olduğu bir dönemdi. Mısır'ın gücünün doruk noktasına ulaştığı, Hititlerin Anadolu'da hala var olduğu, Kıbrıs halkının ticaret sayesinde refah içinde yaşadığı, Levent ülkelerine ait limanların dolup taştığı, Anadolu'dan Yunanistan'a göçmüş olan Mikenlerin saraylarının ise göz kamaştırdığı bir dönemdi. Gemiler sadece yük veya mal taşımıyordu. Krallar arasındaki ilişkileri, sarayların günlük ihtiyaçlarını, sanatkarların üretim malzemelerini ve uzak diyarlardan gelen ham maddeleri de taşıyordu. Uluburun batığı dediğimiz gemi ise işte bu dünyanın içinde çok önemli bir rol oynamaktaydı. Bu gemi 1984 ile 1994 yılları arasında tam 11 sezon boyunca araştırıldı. Yapılan araştırma sıradan bir sualtı araştırması değildi. Çünkü batık, klasik batıklar gibi düz bir kum zemin üzerine araştırmacıları beklemiyordu. Dik ve kayalık bir yamaç üzerine dağılmış vaziyetteydi. Parçalar yaklaşık 45 metreden başlayıp daha derin yamaçlara doğru dağılmış haldeydi. Bu derinlikte çalışmak oldukça zordu. Dalgıçlar aşağıda uzun süre kalamıyordu. Her iniş çıkışın dikkatli ve planlanmış olması zorunluluktu. Acele etmeye gerek yoktu. Çünkü yanlış bir hareket 3200 yıldır yerinde duran bir parçanın bütünlüğünü bozabilirdi. Bazı çalışmalarda ise dalgıçlar paletlerini bile çıkarmak zorunda kalıyordu. Çünkü paletlerin tek bir hareketi bile kumu kaldırabilir, görüşü bozabilir ve küçük parçaları yerinden oynatabilirdi. Bunlar bugün bize basit veya takıntı haline getirilmiş küçük detaylar gibi gelebilir. Ama arkeolojide bir objenin kendisi kadar nerede ve ne pozisyonda olduğu da önemlidir. Kazı ve araştırma sezonları boyunca 22.000 küsürden fazla dalış yapıldı. Ekip sadece denizin dibinden eşyaları çıkarmıyordu. Aynı zamanda her parçayı ölçüyor, fotoğraflıyor, çiziyor ve haritalandırıyorlardı. Yani denizin dibinde yapılan bu kazı aynı karadaki bir kazı kadar dikkatli ve sistemli bir arkeoloji çalışması içeriyordu. Çalışma şartları da oldukça zorluydu. Kazı ekibinin bir kısmı batığın hemen üzerindeki kayalık bölgede kurulan kampta kalıyordu. Bir kısmı ise araştırma teknesi olan Virazon'da yaşıyordu. Her gün su, yiyecek, dalış ekipmanı ve oksijen tüpleri hazırlanıyor. Sonra ekip tekrar aynı karanlık yamaca iniyordu. Geminin ahşap gövdesinden geriye çok az şey kalmıştı. Omurgadan küçük parçalar, kaplama tahtalarından ise artık kaybolmaya yüz tutmuş bazı izler. Ve asıl önemli olan şey ise tam tersine bambaşka bir durumdaydı. Geminin taşıdığı yük o kadar iyi korunmuştu ki arkeologlar bu kargonun onları bir anda Bronz Çağı dünyasının ticaret sisteminin tam içine dalmış gibi hissettirdiğini düşündü. Çünkü burada sadece bir gemi değil, bir çağın işleme ve çalışma sistemi de vardı. Bunların hepsi denizin dibinde parça parça vaziyette binlerce yıl boyunca bulunmayı beklemişti. Geminin batış tarihinin yaklaşık olarak M.Ö. 1300 civarında olduğu düşünülüyor. Bu tarihin önemi büyük. Çünkü bu dönem Doğu Akdeniz'in en canlı olduğu dönemlerden biri. Uluburun batığı tam olarak bu dünyanın içinde o limandan bu limana zigzag çiziyordu. Büyük ihtimalle Kıbrıs ya da Suriye Kenan bölgesindeki bir limandan yola çıkmıştı. Rotasının ise Ege coğrafyasında Mike'nin merkezinde olan bir saray olduğu düşünülüyor. Ama bu gemi için en önemli soru sadece nereye gidiyordu sorusu değil. Asıl soru şu: bu gemi hangi sistemin parçasıydı? Çünkü Uluburun batığı farklı coğrafyalara ve farklı kültürlere ait eşyaları aynı sahnede toplamıştı. Bu da bize Bronz Çağı dünyasında çok geniş bir ticaret ve diplomasi ağı olduğunu gösteriyor. Gemide bulunan küçük bir nesne tarihin net olarak söylenebilmesi açısından tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Mısır kraliçesi Nefertiti'nin adını taşıyan altından yapılmış skarup, yani bok böceği mührü. Bu objeyi değerli kılan şey sadece altın olması değil. Asıl kritik olan şey üzerindeki isimdi. Arkeolojide bazen büyük resmi küçük bir nesne verebilir. İşte Uluburun batığında da böyle oldu.
Bir mühür, bir geminin hangi dönemde yolculuk ettiğini anlamamıza yardım etmiş oldu. Ama geminin anlattığı şeyin büyüklüğünün yanında zaman bu mühürden bile küçük kalıyor. Batık gemi bize Bronz Çağı çöküşünden önce ticaret sisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyordu. Batık'ın kargosuna baktığımızda ilk dikkat çeken şey bakır külçeler. Gemide yaklaşık 10 ton bakır vardı. Bu bakırın büyük kısmı öküz derisi şeklinde dökülmüş külçelerden oluşuyordu. Yani dört köşesi çıkıntılı, taşımaya ve tutmaya uygun bir formdaydı. Bunun yanı sıra yaklaşık 1 ton da kalay vardı. Bu detay oldukça önemli. Çünkü bronzu elde etmek için bakır ve kalay karıştırılır. Yani bu gemi aslında bir çağın üretim gücüne dair bilgiyi de taşıyordu. O bakır ve kalayla silah, zırh ve alet edevat yapılabilir, saray atölyelerinde değerli objeler üretilebilirdi. Bronz çağının askeri ve ekonomik düzeni büyük ölçüde bu iki maddenin varlığına bağlıydı. Bakır ve kalay aynı yerden gelmiyordu. Bakırın ticaretinin büyük ölçüde Kıbrıs üzerinden yapıldığı düşünülmekte. Fakat kalayın kaynağı ise çok daha karmaşık ve tartışmalıdır. Bu tartışmanın içine ise Anadolu, Orta Asya ve daha uzak diyarlar girmektedir. Yani bronz çağının güçlü krallıkları çağın en temel malzemelerinden birini elde etmek için uzun ve kırılgan ticaret yollarını kullanmaya muhtaçtı. Uluburun'un bize gösterdiği ilk büyük gerçek aslında tam olarak bu. Dünya zengindi. Ama kendi kendine yetebilen bir dünyada değildi. Gemide sadece maden yoktu. Fil dişi ve su aygırlarına ait dişler vardı. Deve kuşu yumurtaları, Nubia'dan gelen abonos kütükleri, Baltık kehribarından boncuklar ve bir de altından kase vardı. Gemide ayrıca yiyecekler, baharatlar, seramik kaplar, denge ağırlıkları, silahlar, aletler ve kişisel eşyalar da vardı. Hatta müzik aletlerine ait izler bile bulunmuştur. Bu ayrıntı önemli. Çünkü gemi sadece cansız bir yük deposu değildi. Mürettebat ve yolcular günümüzün modern gemileri gibi bir arada yolculuklarını yapıyor, yolculuk sırasında eğlence de eksik olmuyordu. Yemek pişiriliyor, mallar tartılıyor, hesap yapılıyor ve tüm bu hareketliliğin içinde gemi rotasına devam ediyordu. Bu uzun yolculukta müzik bile eksik olmuyordu. Gelinen bu noktada Uluburun gemisi çok zengin bir batık gibi görünüyor. Ama bu kargonun asıl önemli zenginliği bu değil. Asıl önemi bize göstermekte olduğu düzendir. Saraylar ihtiyaç duydukları ham maddelerin tamamını kendileri üretmiyordu. Bir kısmı uzak bölgelerden geliyordu. Limanlar sadece mal indirilen yerler değildi. Aynı zamanda siyasi bağlantı noktalarıydı. Krallar arasında hediyeler gidip geliyordu. Zanaatkarlar başka coğrafyalardan gelen malzemeleri işliyordu. Ve bütün bu düzen deniz yollarının çalışmasına bağlıydı. Uluburun batığı M.Ö. yaklaşık 1300 civarında battı. Bundan tam 100 yıl sonra ise Doğu Akdeniz dünyası büyük bir yıkımın içine doğru sürüklenecekti. Tam bu noktada devreye Gelidonya batığı giriyor. 1954 yılında Bodrum'u sünger dalgıcı Kemal Aras tarafından Türkiye kıyılarında fark edilen batık, daha sonra Peter Throckmorton tarafından 1960 yılında George Bass yönetimiyle beraber kazılmaya başlandı. Bu sualtı kazısının önemi oldukça büyük. Çünkü Gelidonya deniz tabanında bilimsel yöntemlerle tamamlanmış ilk büyük sualtı kazılarından biri olarak kabul edilir. Gelidonya batığı yaklaşık M.Ö. 1200 civarına tarihlenir. Yani Bronz Çağı dünyasının sallantıya girdiği döneme. Ama Gelidonya'nın taşıdığı yük Uluburunki gibi görkemli değildi. Altınlarla, egzotik hediyelerle, saray mallarıyla doldurulmuş değildi. Daha çok metal hurdaları, bronz alet parçaları, külçeler, taş aletler ve yeniden eritilebilecek malzemeler vardı. Aslında bu fark çok şey anlatıyor. Uluburun bize o zamanki sistemin ne kadar güçlü olduğunu ayna gibi yansıtıyor. Gelidonya ise aynı dünyanın kısıtlanmış, basit ve daha çok hayatta kalmaya dönük halini gösteriyor. Peki bunun nedeni neydi? Mısır kaynaklarında denizden gelen saldırgan topluluklardan söz edilmiştir. Bu yüzden uzun süre çöküşün ana nedeni olarak bu gruplar gösterildi. Ama günümüzde birçok uzman bu açıklamanın tek başına yeterli olmadığını düşünmekte. Çünkü tablo çok daha karmaşık. Aynı dönemde kuraklık, kıtlık, depremler, göç hareketleri ve iç karışıklıklar da olmuştu. Miken saray sistemi çöküşe geçmişti. Hitit İmparatorluğu yavaş yavaş dağılmıştı. Levant'ın önemli liman kentlerinden Ugarit yıkılmıştı. Mısır ayaktaydı ama eski gücünden çok şey kaybetmişti. Uzun mesafeli ticaret ağı daralmıştı. Saray ekonomileri zayıflamıştı. Hatta Hititlerin çivi yazısı, Mikenlerin ise çizgi yazısı bu tarihten itibaren neredeyse bir daha hiç kullanılmadı. Bu süreç genellikle Bronz Çağ'ın çöküşü olarak bilinmekte. Ticaret yollarında bozulmalar oldu. Saray ekonomilerinde çözülmeler vardı. Yani ortada tek bir sorun yoktu. Birbiri üstüne gelip domino etkisi yaratan birçok sorunlar silsilesi doğmuştu. Tüm bunları şöyle yorumlamak daha doğru olabilir. Zaten aşırı derecede birbirine bağlı olan bir düzen vardı. Ve bu düzen gitgide zamanla birkaç yerinden baskı yemeye başlamıştı. Bir bölgede kuraklık çıkıyor. Coğrafyanın en hareketli limanları denizden gelen baskınlar yüzünden yavaş yavaş güvensiz bir hal alıyor. Saray merkezlerinin düzeni bozuluyor ve halk ile ortak hareketten uzaklaşarak üretim kabiliyetini kaybetmeye doğru gidiyordu. Ticaret hattı zayıflayınca insanlar göç etmek zorunda kalıyor ve kurulu düzen de böylece bozulmaya başlamış oluyordu.
Bütün bunlara tek tek bakıldığında belki yönetimi kolay krizler olarak görülebilir. Ama aynı dönemde üst üste geldiklerinde sistemin toparlanma gücü azalıyor ve hükmetmek gittikçe zorlaşıyor. Bir sistem ne kadar genişlemiş ve büyümüşse onu ayakta tutan bağlantılar da o kadar önemlidir. Ve o bağlantılar zayıfladığında sorun sadece bir limanı ya da bir sarayı etkilemez. Bu ağda bulunan sistemin her parçası bu problemden nasibini alır. Birinde zenginler ile yapılan ticaret bağlantısının izleri. Diğerinde o ince, ilmek ilmek işlenmiş olan sistemin çözülmeye başladığını gösteren bir ağın gölgesi. İkisi de Türkiye kıyılarında bulundu. İkisi de Bronz Çağ'ın bittiği dönemi fark etmemiz için bizlere yön göstermekte. Biri zirvedeki dünyayı gösteriyor, diğeri o dünyanın nasıl değişmeye başladığını. Bu yüzden Uluburun ve Gelidonya birlikte düşünüldüğünde ortaya muazzam bir tablo çıkıyor. Aynı coğrafyada yaklaşık 100 yıl arayla iki gemi. Biri sistemin ne kadar genişlediğini gösteriyor. Diğeri ise o sistemin küçülmeye başladığı dönemi. Uluburun batığına baktığımızda sadece denizin dibinde kalmış eski bir gemi görmüyoruz. Aslında burada bir düzenin çalışma biçimi de görünmekte. Bu düzen zengindi. Uzak bölgeleri birbirine bağlıyordu. Kralları, tüccarları, zanaatkarları ve limanları aynı ağın içine çekiyordu. Ama aynı düzen kendi zayıflığını da içinde taşıyordu. Çünkü o dönemde üretilen her şeyin bir yerden başka bir yere ulaşmasına ihtiyaç duyuluyordu. Kalay gelmeliydi. Bakır taşınmalıydı. Cam, fil dişi, tahıl, hediyeler, değerli eşyalar limandan limana dolaşmalıydı. Ve bu akış bozulduğunda ticaretin bozulması tek sorun olarak kalmıyordu. Saraylara, atölyelere, ordulara ve diplomatik ilişkilere kadar uzanıyordu. Bence Uluburun'u büyüleyici yapan şey tam da bu. Bu gemi bize yanan şehirleri ya da savaş meydanlarındaki mücadeleyi göstermiyor. Sakin ama daha önemli bir şey gösteriyor. Çöküşten hemen önce dünya sisteminin neye dayandığını. Çünkü bir dünyanın nasıl ve neden yıkıldığını anlamak istiyorsak önce o dünyanın neyin üzerinde durduğunu görmemiz gerekiyor. Uluburun batığının kargosunda da tam olarak bunu görüyoruz. Her biri ayrı bir yerden gelen, ayrı bir ihtiyaca cevap veren parçalar. Ama hepsi aynı gemide buluşmuştu. O gemi varacağı yere ulaşamadı ve gemi battıktan yaklaşık 100 yıl sonra dünyanın kendisi de artık değişmeye başlamıştı. Belki de bu geminin bizlere sorduğu asıl soru şu: bir medeniyet güçlü olduğu için mi bu kadar büyük bir ağın üzerine kurulmuştu? Yoksa böyle basit bir şekilde kırılacak raddeye kadar gelmesinin sebebi çok fazla bağlantıya ve ticarete muhtaç halde olmasından mıydı? Eğer böyle arkeolojik keşif videolarını seviyorsanız kanalımda bulunan tarihi değiştirebilecek bir keşif olan Çayönü Kafataslı Yapı hakkındaki videoma göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve Uluburun batığı hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın.